Merhaba arkadaşlar, Selsine Remekleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin anlatımını yapmak üzere hazırım. Şimdi anlatıma geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bunun dışında 3 numara şiş kullanacağım ben modeli anlatırken. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 2 de kenar ilmeği. Ben bunun için şişime 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek attım. İkisi kenar ilmeği. 4, 8, 12, 16, 4 model üzerinden anlatacağım size örneğimi. Şimdi sizler de eğer benimle birlikte örmek isterseniz, hazırsanız buyurun beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ben bir iki sıra öncesinde lastik ördüm, hazırladım vaktinizi almamak için. Şimdi modelimizi kurmak için öncelikle bir iki sıra ana temel sıra dediğimiz iki sırayı bir öncelikle hazırlayalım. İlk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 tane ters ördüm. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 3 tane ters ördüm. 2, 3 ters, bir ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3 ters, bir ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3 ters, bir ilmeği örmeden aldım ve kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci sırada ve arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi ön sırada iki ana temel sırayı yaptıktan sonra ön sıradayım. Şimdi tekrardan ön sırada ilk sıradayım. İki ana sırayı yaptıktan sonra kenar ilmeğimi örmeden aldım ve şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İki temel sırayı ördükten sonra ilk sıradayım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Baştan sona kadar hepsini düz örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Burada da kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sırada ve arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim ve üçüncü sıradayım. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar. Ön yüzdeyim bu arada. Üçüncü sıradayım. İki temel sırayı ördükten sonra 3 sıra örüyorum. Üçüncü sıradayım. Bir tane ters ördüm. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane daha ters ördüm. Bakın kenar ilmeğimden sonra bir tane ters aldım. Ördüm. Bir tane tersi örmeden aldım. Bir tane daha ters ördüm. Burada şimdi şu altta örmeden aldığımız, aynı şurada yaptığımız gibi örmeden bıraktığımız bir ilmeğinin böyle zaten belli oluyor. Bakın fazladan böyle bol bol görünüyor. O ilmeğin, o ipi alıyorum. Şişime şöyle takıyorum ve bu ikisini beraber örüyorum. Tekrar bir tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane daha ters yine örüyorum. Bakın burada yine belli oluyor. Bakın burası. Bu ilmeği alıyorum. Şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine bir tane ters örüyorum. Bir tane tersi örmeden alıyorum. Bir ters daha örüyorum. Bakın belli oluyor zaten. Şu ilmeği örmeden aldığım ilmeği şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tersi örmeden alıyorum. Bir ters daha örüyorum. Hemen bakın burada belli oluyor. Şu ilmeği alıyorum.
Şişime takıyorum. Bununla birlikte örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Böylece ilkini kurmuş olduk. Şimdi arka sıradayım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Baştan sona kadar ters örüyorum. Örüp geleyim ben. Arka sırayı ördüm. Şimdi ön sıradayım. Ön sırada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Baştan sona kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. İkinci modelimizi kurmak için hazırlığını yapıyoruz, zemin hazırlığını. Kenar ilmeğimi ördüm. Şu an zaten model çok belli olmuyor. Bir dahakine kurduğumuzda daha iyi belli olacak. Bir de büyük bir parçada çalıştım kamera arkasında. Onu da göstereceğim size. Daha iyi anlayacaksınız. Arka sıradayım yine arkadaşlar. Burada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Komple baştan sona ters örüyorum. Örüp geleyim. Evet, ördüm arkada. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Geldim arkadaşlar. Şimdi zaten yerleri belli. Bakın şu ilmekler, şu ilmekler, örmeden aldığımız ilmekler. Bunları hemen üstündeki ilmeklerle birlikte öreceğiz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi bana doğru aldım. Şimdi bir tane ters ördüm. Bakın burada yerim belli zaten. Hemen bu örmeden aldığım ilmeği şişime takıyorum. Yanındakiyle birlikte örüyorum. Bir tane ters ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir ters daha örüyorum. Hemen bakın yeri belli. Bu ilmeği alıyorum. Buna takıyorum. Birlikte örüyorum. Bir tane tersimi ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir ters daha örüyorum. Bakın yeri belli. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek. Bunu yanındakiyle birlikte ördüm. Bir tane ters ördüm. Bir tersi örmeden aldım. Bir tane daha ters ördüm. Bakın ilmeğimin yeri belli. Hemen bunu alıyorum. Şişime takıp yanındaki ilmekle beraber örüyorum. Bir tane tersimi ördüm. Bir tersimi örmeden aldım ve kenar ilmeğimi örüyorum. Böylece hem ilmeklerin yönlerini de kaydırmış oluyoruz, çaprazlamış oluyoruz. Yine aynı işlemler, arka sıraya geçtim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hiçbir değişiklik yapmadan. Modeli bir kez daha kurduk mu daha iyi anlarsınız. Ördüğüm parçayı da büyük parçayı da göstereceğim size. Daha anlaşılır olacak. Bir sıra arkada tersimi ördüm. Şimdi ön sırada da bir sıra düz, bir sıra ters ya da şöyle kafanız karışmasın. Hani şu sırada düz örüyorum baştan sona kadar. Bu sırayı düz örüp geliyorum. Evet, düz ördüm. Şimdi yine arka sırada, üçüncü sırada bütün ilmeklerimi arka yüzde ters öreceğim. Bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ters ördüm. Arka sırada bütün ilmeklerimi. Yani önden bir sıra düz, arkadan ters, düz tekrar örüp arkadan tamamlayıp geldim. Şimdi modeli bir kez daha kuracağız hep birlikte. Yani 3 sıra, bir sıra ters, bir sıra düz şeklinde 3 sıra ördükten sonra 4. sırada tekrar örneği kuruyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın yerler belli zaten. Şu ilmeği örmeden almışım bir önceki sırada. Burada o zaman ilmeği kaydırıyorum. Bir ters ördüm. Örmeden aldım. Yanından bir ters daha ördüm. Bakın yanındaki ilmek belli. Bunu şişime takıyorum, sol şişime. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ters ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir ters daha ördüm. Bakın yeri belli. Bir önceki modelde örmeden aldığım ilmeği şişime takıyorum. İkisini birlikte ördüm. Bir ters ördüm. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir ters daha ördüm ve örmeden aldığım ilmeği şişime takıyorum ve yanındakiyle birlikte örüyorum.
bir ters ördüm, örmeden aldım, bir ters daha ördüm ve örmeden aldığım ilmeği şişime takıyorum ve yanındakiyle birlikte örüyorum. Evet. Bakın böylece hem çaprazlanıyor arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Şimdi ben size bir de büyük parçayı göstereyim. Bakın ben böyle büyük bir parçada da çalıştım modeli. Öncesinde sizlere göstermek için. Kabartmalı elmas modeli deniliyor. Modelin adına başka bir ismi varsa bilmiyorum arkadaşlar. Çok sevimli bir model. Yapımı çok kolay. Eğlenceli, güzel bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakın böyle beyazla da çalışmış olduk. Yani şimdi bu modelden bebek örgüleri örebilirsiniz. Bebek yelek, hırka, ne bileyim ben işte birçok yerde kullanabilirsiniz. Yani battaniye bile yapabilirsiniz. Ama tabii ki daha böyle hırka, yelek tarzı şeyler daha güzel olur. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videoma yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.